Merhaba arkadaşlar. Bugün video serimizin 6.sını gerçekleştirelim. Bu uygulamamızda yine Emco HMI Soft BIOS özelliğiyle Factory IO üzerinde bulunan konveyörleri çalıştıracağız. Bugünkü çalışmamızda zamanlama komutu ve taşıma komutlarını da programımızda kullanacağız. Bu videomuzdaki amacımız konveyörleri devreye almak. Ancak bu tür durumlarda birden çok konveyör devreye alınması gerektiği durumlarda konveyörlerin hepsi aynı anda devreye sokulamıyor. Bunun sebebi motorlar ilk kalkışta çok yüksek akım çekiyor ve hepsine aynı anda start verdiğimizde elektrik şebekesinde dalgalanmalara sebebiyet verip diğer cihazlarda olumsuzluklara neden olabiliyor. O yüzden sırasıyla belirli zaman aralıklarıyla devreye alıyoruz. Birinci motor hızını alınca ikinci motor devreye giriyor. Daha sonra üçüncü, daha sonra dördüncü şeklinde 20 tane de 50 tane de olsa bu şekilde sırayla devreye alınması gerekiyor. Bunun uygulamasını beraber yapalım. Nasıl yapıldığını da birlikte görelim. Ne kadar basit olduğunu birlikte görelim. Şimdi PS tarafındaki programımız hazır. Yapılandırmalar hazır. Panomuzdan start butonunu veriyorum. İlk motorumuzun devreye girmesi gerekecektir. Girdi, görüyorsunuz, lamba da koydum üzerine görünsün diye. Sonra ikinci, sonra üçüncü, daha sonra 4 ve daha sonra 5. devreye girdi. Ve bu şekilde sırayla devreye girdikleri için çok aşırı bir yüklenme olmamış oldu elektrik hattına ve dalgalanmalara sebebiyet vermemiş olacaktır. Stop edelim. Stop butonuna basalım şuradan. Durdu. Tekrar start dediğimizde yine ilk motorumuzdan itibaren, ilk konveyörümüzden itibaren çalışmaya başlıyor. 2, 3, 4, 5 diye gidecektir. Bu zaman aralıklarını kendiniz mekanize uygun belirleyeceksiniz. Bunu zamanlayıcı ile yapacağız. Peki aynı işlemi panel üzerinden de yapabiliyor muyuz? Evet, panelden de stop yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi durdu. Start dediğimizde yine aynı şekilde birinci motordan itibaren çalışmaya başlayacaktır. Start diyelim. Evet, gördüğünüz gibi start aldı. 2, 3, 4 ve 5. Böylece tüm motorlarımızı devreye almış olduk. Şimdi kısaca nasıl gerçekleştirdiğimize bakalım. Öncelikle Factory IO kısmına bakalım. Buradan driver'a gidiyoruz. Driver'dan biliyorsunuz Modbus TCP server seçiyorduk. Server seçtikten sonra konfigürasyona gidiyorduk. Fiziksel bir cihaz kullanmadığımız durumlarda software loop interface diye belirliyorduk bunu, Ethernet adaptörümüzü. IP numarasını ve slave ID'yi de buraya yazıyorduk. Kendisi çıkartıyordu zaten. Altta da biz giriş çıkışlarımızı sınırlandırdık. 2 giriş, 10 çıkış olacak şekilde. Neden böyle yaptık? Şöyle görelim. Çünkü ilk bir adet start butonu bağladık. Bir adet de stop butonu bağladık sisteme. Aynı zamanda 5 adet konveyörümüz var biliyorsunuz. İlk çıkıştan itibaren konveyör 1, lamba 1, konveyör 2, lamba 2 şeklinde bu şekilde tüm motorları ve lambaları peş peşe bağlamış olduk. Daha sonra start dediğimizde ya da buradan auto start'ı işaretlediğimizde bu kısım çalışmaya başlayacaktır. Şöyle şuraya da bakalım bir daha. Start ve stop butonu panomuzda şurada 2 buton tanımladık. Sadece diğerlerini kullanmadık. Peki PLC tarafında nasıl yaptık? Bir de ona bakalım. Buradan şunu durduralım. Kapatalım şeyimizi ve PLC kısmına geçelim. Şimdi panelimize yine çok basit bir start stop butonu tanımladık. Fakat bunu yapmadan önce biliyorsunuz daha önce öğrendiğimiz, tekrar defalarca aynı şeyi yapmayalım. Çünkü daha önceki videolarımızda var. Haberleşme ayarlarına gelmiştik. Ethernet adaptörünü seçip Modbus TCP adresi, biraz önceki Factory IO'daki IP adresini yazmıştık. Port numarasını yazmıştık. Buradan mutlaka soft BIOS'in seçili olduğunu ve kaydedildiğinden emin olalım. Daha sonra buradan araçlardan soft BIOS'i tanım editörüne gelmiştik. Burada kullanacağımız ürünleri etiketlendirmiştik. Start butonuna start dedik. Ve zamanlayıcı kısmına discrete input coil
Yani giriş bobini şeklinde seçmiştik ve birinci olduğunu belirtmiştik. Stop butonunu da ikinci sıraya yerleştirdiğimiz için buraya 2 demiştik, hatırlarsınız. Yine input coil. Böylece start ve stop bitti. Bir adet sistem biti kullandık. Onu biraz sonra yazılımda bakalım. Onun için uzak adresi tanımlamadık. Motor 1'den itibaren gördüğünüz gibi M1, M2, M3, M4 diye tanımladık. Bunları nasıl tanımladığımız daha önceki videolarda olduğu için tekrar yapmıyorum, sizin zaman kaybı olmasın diye. Uzak adresi olarak da bunları output coil seçtik tamamına. Çünkü çıkış bobinine, çıkışa bağlı tamamı. Böylece hem bir motor lamba diğer tarafta hangi sırada bağladıysak burada da o şekilde tanımlamış olduk. Daha sonra yine unutmayınız, HMI kontrolden soft PLC'yi aktif etmiştik ve programda PO kısmına yazmıştık. Şurayı açalım, daha iyi göreceksiniz. Şu kısmı, evet. İlk kısma start butonunu koyduk. Normalde açık. Ve sistem bitini kullandık, biliyorsun biraz önce tanımlamıştık. Set ettik bunu. Set etmek mühürlemek demekti. 1'e mühürlemiş olduk. Stop butonuna bastığımızda da reset ediyor. Yani sıfırlıyor. Aynı zamanda stop butonuna bastığımızda move komutu kullandık. Move taşıma anlamına geliyor. Word uzunluğunda veriyi taşıdık. Sıfır değerini TV0. TV0 dediğimizde zamanlayıcımızın ismi, biraz sonra değinelim. Yani bir başlangıç değeri atamış olduk zamanlayıcımıza. Zamanını sıfırlamış olduk stop'a basarsak. Gerçi öndeki enable'ı kaldırdığımızda, sistem bitini kaldırdığımızda kendisi de sıfırlanıyor. Aslında gerek de kalmayabilir buna. Burada stop bitini, stop kontağını özellikle kapalı seçtik. Sistemde de kapalı kullandık. Dolayısıyla açık hale gelmiş oldu. Değil alınmış oldu ve basılı kalmamış oldu. Buna dikkat ediniz. Klasik mühürlemede bunu açık seçiyorduk, hatırlayınız. Daha sonra sistem 1'e kilitlendiği anda kontak kapanıyor ve ton dediğimiz, timer'ımız devreye giriyor. Timer'ımıza şuradan bakacak olursak 3 tür zamanlayıcımız var. Çekmede gecikmeli zamanlayıcı kullandık burada. Girişe aktif edildiğinde saymaya başlıyor. Set value ulaştığında, yani bizim verdiğimiz zaman değerine ulaştığında da çıkış kontağı 1 oluyor. Fakat biz burada çıkış kontağını kullanmadık. Karşılaştırıcı komutlarını kullandık. Biraz sonra göreceksiniz. Ton tipi zamanlayıcılarımızda farklı çözünürlükte zamanlayıcılarımız var. T0'dan T199'a kadar 100 milisaniyelik zamanlayıcılar. T200'den T249'a kadar 10 milisaniye. 250'den 255'e kadar da 5 adetli 1 milisaniyelik zamanlayıcımız varmış. Şimdi gidelim yine yazılımımıza. Şuraya. Tonu seçtiğimizde şuradan alıyoruz, zamanlayıcılar bölümünde timer on. Şu kısımdan getirip sürükle bırakla getiriyoruz. Çift tıkladığımızda zamanlayıcıya bir isim verin diyor. Burada da T0 verdik. Bir set değeri verin diyor. Burada set değeri bizim için önemli değil. Sayacağı son değer olarak burada kontağın değiştireceği değer olarak belirliyoruz. Fakat biz kontağını kullanmayacağız. Sadece şu değeri karşılaştırarak motorlarımızı devreye alacağız. Milisaniye cinsinden saymaya başlayacaktır biraz önce belirttiğimiz çözünürlüklerde. Daha sonra alt satırdan itibaren dedik ki TV0'ın değeri eğer 20'den büyükse birinci motor ve birinci lamba aktif olsun. Bir sonraki network'te TV0'ın değeri 40'tan büyükse ikinci lamba ve ikinci motor aktif olsun. Bir sonraki network'te yine TV0'ın değeri 60'tan büyükse üçüncü motor ve lamba devreye girsin. Buradaki 60 neydi? Biraz önce 100 milisaniyeydi. İşte 60 ile çarparsanız 6 saniye olur. Yani 6. saniyede, 4. saniyede, 2. saniyede devreye girecek şeklinde düşünebilirsiniz. Ve en son 10 saniye sonra 5. motor devreye girmiş olacak ve 5. lamba yanmış olacak. Buradaki süreleri uzatarak daha da aralıklı devreye girmelerini sağlayabiliriz. Öyleyse bugünkü çalışmamızda 3 komut belki de öğrenmiş olduk. Bir move taşıma komutu, bir hafıza alanına bir değeri taşımayı. İkincisi karşılaştırma komutu. Yine farklı büyüklüklerde var. Word, double word gibi. Üstte yazdığımız değer ile alttaki değeri karşılaştırıyor. Eğer şart gerçekleşirse akımı geçirmiş oluyor. Karşılaştırma komutlarımız yine sağ tarafta
Şuradan bulalım. Burada gördüğünüz gibi eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit diye birçok komutumuz var. Yani burada şunu demek istiyoruz. TV0'ın değeri 40'tan büyük ise akımı geçir. Dolayısıyla geçirdiği anda ikisi de yanmış olacak. Peki ne zaman sönecek bu lambalar ve motorlar, ne zaman duracak? Stop butonuna basarsak sistem resetlenmiş olacak. Bu kontak, sistem kontağı çıkmış olacak ve ton değeri sıfırlanacağı için tamamı bir anda sönmüş olacak. Bu kadar basit arkadaşlar bu işlemler. Bir daha çalıştıralım. Son defa yine gözlemleyelim. Run'a aldık. Buradan çalıştırıyorum. Evet, bir daha bakalım ve bitirelim videomuzu. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım bu çalışmamız sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.